Merhabalar, Nesrin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin çok severek tükettiği pide yapımını paylaşacağım. Pidecilerde yediğimiz pidelerden kat kat daha lezzetli, daha güzel ve çok ekonomik bir şekilde yapabileceğiniz harika bir pide yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2,5 bardak klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle ılık suyumuzu alalım. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı şeker ve bir pakette instant mayayı alalım. Ve şöyle güzelce bir karıştıralım. Şekerimiz, mayamız güzelce bir erisin. Ve 5 dakika mayamızın aktifleşmesi için bekleyelim. Aktifleşen mayamızın üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ben. Sıvı yağ fark etmez. Ayçiçek yağı da olabilir. Onu da şöyle güzelce bir karıştıralım. Ve artık unumuzu ilave etmeye başlayabiliriz. Şöyle biraz yarısını boşaltıyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunu da ilave ediyorum. Önce şöyle spatulamla, daha sonra da elle yoğurmaya geçeceğim. Biraz karıştırıyorum. Biraz daha unumdan ilave ederek artık elle yoğurmaya geçeceğim. Spatulamı çıkartıyorum. Unumuzu kontrollü koyalım arkadaşlar. Birden ilave etmeyin. Aldıkça yavaş yavaş ilave edeceğiz. Birden koyarsanız katı bir hamur olur. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde toparlandı. Şöyle bir toparlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle bakın, yumuşak ama dirençli bir hamur, gördüğünüz gibi çok yumuşak değil. 6,5 su bardağı un gitti arkadaşlar. 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle. Sizde de bu aşağı yukarı aynı 6-6,5 bardak kadar yeterli olacaktır. Artık hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Hamurumuzun üzerini streç filmle kapattık. Ilık bir ortamda üzerinde güzelce örtelim. Ortalama 45 dakika veya 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 750 gram orta yağlı kıymamız var. 1,5 adet kapya biber, 2 adet orta boy domates, 2 adet soğan, 5-6 adet yeşil biber, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, tuz, zeytinyağı, ayçiçek yağı da olabilir. Çok az da su. Şimdi bunları hazırlamaya başlayalım. Bütün şimdi soğanımı, biberimi, domatesimi hepsini doğradım, hazırladım. Onlara size vakit kaybetmemek için, sıkmamak için göstermedim. Şimdi şöyle genişçe bir kabımın içerisine önce kıymamı alıyorum. Daha sonra da yeşil biber ve soğanlarımı da onun üzerine ilave ediyorum. Kırmızı kapya biberimi ben robottan geçirdim. İsterseniz ince ince de kıyabilirsiniz. Bana bu şekilde daha kolay geldiği için böyle yaptım. Baharatlarımı ve tuz karışımımı da ilave ediyorum. Domatesimi daha sonra ilave edeceğim. Önce biraz karıştırıp biraz da zeytinyağımı da ilave ediyorum. Onu da tamamını koymuyorum. Gerekirse bakacağım. Bu şekilde ilave edeceğim. Şimdi şöyle güzelce önce bir kıyma, soğan, biber ve baharatlar hepsi birbirine karışsın, şöyle güzelce bir yoğuralım. Harika bir pidemiz olacak arkadaşlar, mis gibi. Hem tertemiz, evde kendi yaptığımız, hem lezzetli hem ekonomik. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Güzelce yoğurdum. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Domatesim de gayet sulu. Herhalde su ilave etmeye gerek kalmayacak. Ama yağımın tamamını da ilave ediyorum. Çok yağlı bir kıyma olmadığı için şöyle daha kolay sürülebilsin. Hem daha lezzetli olur. Kıymalı iç harcımızı çok güzel bir şekilde karıştırdık. Artık hazır. Şimdi hamurumu bezelemeye geçebilirim. Hamurumuz ortalama 45 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Hatta streç filmden taştı, gördüğünüz gibi şurası. Şimdi şöyle hafif basarak bir gazını alalım ki maya kokusu olmasın.
Şöyle toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Şöyle masamızın üzerine veya tezgah olabilir. Nerede yapıyorsanız biraz un sepeleyelim. Ve hamurumuzu buraya alalım. Hamurumu şu şekilde biraz uzatıyorum. Biraz da üzerine un sepeleyelim. Önce ikiye bölelim. Daha sonra da tekrar bezeleyelim. Şöyle küçük parçalara bölelim. Daha sonra ayarlayacağız onu. Eşitleriz. ...15-16 parça olabilir. Şöyle büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlarız tekrar. Şöyle şu büyüklük bezelerimiz gayet iyi, yeterli. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tabağıma alacağım. Onun da içerisine biraz un sepeleyelim. Yaptığımız bezeleri tabağımıza alalım. Bütün hamurumuzu bezeledik. Gördüğünüz gibi 15 adet bezemiz oldu. Hepsi aynı ölçülerde. Genelde 75 ile 80 gram arası arkadaşlar ağırlıkları. Tarttım birkaç tanesini. Şöyle bir poşete geçirelim üzerine. Ve şimdi artık tek tek alarak pidelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi artık pidelerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle masamın üzerine biraz bolca un sepeliyorum. Bir tepsi 3 tane aldığı için şimdi 3 tane bezemden şöyle ayırıyorum. Diğer hamurlarımı bir kenara kaldıracağım. Biraz da üzerine un atalım. Şöyle bir merdanemle uzun olacak şekilde, yani pide şeklinde hamurumuzu büyütelim. Oklavayla da açabilirsiniz. Şöyle hafif bir genişleteyim. Şöyle şu uç kısımları biraz daha kalın kalıyor. Oralara biraz daha gidelim. Bu büyüklük iyi arkadaşlar, yeterli. Şöyle bunu bir kenara alalım. Ve tekrar diğerlerini de aynı şekilde büyütmeye devam edelim, açmaya. Açtığımız hamurları yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Şöyle uzatıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor alması. Diğer türlü şimdi kıymada ıslatınca hamurları almak daha zor oluyor. Böyle boylarında bu şekilde de çok güzel bir şekilde ayarlanabiliyor. Şimdi 2'şer kaşık şöyle tam ortalarına koyalım ki yanları fazla kıyma gelmesin, kapatacağımız için. Şöyle içimiz bol bol koyabiliriz. Şöyle kaşıkla veya elinizle şöyle güzelce yayalım. Fazla gelen veya içte az gelen kısımlar varsa tekrar ilave yapabilirsiniz veya alabilirsiniz. Kenarlarını şimdi kaldırıp üzerine doğru kapatalım. Kayık şeklini verelim. Pide şeklimizi verelim. Şu uç kısımlarını da şöyle üst üste getirelim, bastıralım. Bir adet yumurta sarımın üzerine de şöyle 2-3 kaşık kadar da süt kattım. Onu da güzelce çırptım. Şöyle şu kenarlarına da yumurtalı sütlü karışımımızdan sürelim. İsterseniz bunu sürmeyebilirsiniz arkadaşlar. Çıkınca yağ süreceğiz. Tercihe bağlı ama ben daha güzel kızarsın diye sürüyorum.
Bazen sürmeden de yapıyorum. Onun için tercih size kalmış. Kıymalı pidelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst fanlı ayarda 220 derecede pişmeye gönderiyorum. Pidelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Benim fırınımda 13 dakikada piştiler. Bu 12-15 dakika arası normal. Şimdi isterseniz tereyağı, isterseniz zeytinyağı. Ben zeytinyağı sürüyorum şöyle kenarlarına. Hem yumuşatsın hem daha lezzetli olsun diye. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. Pidelerimiz fırından çıkmaya devam ediyor. Görüyorsunuz tepsi tepsi. Harika oldular. Nar gibi kızardılar. O kadar lezzetli ki dayanamayıp bir tanesini hemen yedik biz zaten. Kokusu bütün evi sardı. Gerçekten pidecilerde böyle güzel ve lezzetli pide gerçekten bulamazsınız arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi pidelerimi pişirmeye devam ediyorum. Pidelerimizin hepsi pişti. Şimdi bir tanesini şöyle keselim. Harika oldu gerçekten. Hem lezzeti hem görseli muhteşem. Bir adet pide fiyatına dışarıda yiyebileceğiniz 15 adet pide çıktı arkadaşlar. Hem de mis gibi kendiniz evinizde içinize sinerek yapıp yiyebileceğiniz harika pideler. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel, çok lezzetli. Yanına bir ayran, bir salata afiyetle tüketebilirsiniz. Mis gibi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.